Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün patatesle güzel bir lezzet hazırladım. Bu güzel lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Orta boy 5 tane patates kullandım. Yaklaşık 580 gram kullandığım patates miktarı. Patateslerin kabuklarını soydum. Sonrasında yıkadım. Çok ince olmayacak şekilde halka halka doğruyorum. Hazırladığım bu tarif her bütçeye uyabilecek, evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış bir tarif. Her zamanki tariflerim gibi. Tüm patatesi aynı şekilde doğradım, hazırladım. Sıra geldi patatesi haşlamaya. 1,5 litre kaynayan suyun içerisine doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. 13 dakika kaynayan suyun içerisinde pişecek patates yüksek ateşte 13 dakika pişmesini bekleyeceğim. Pişen patatesi bir çatalla kontrol ediyorum. Piştiğini anladım ve bu aşamada ocaktan aldım. Bir süzgeç içerisine süzdüm. Biraz soğuması için kenara aldım patatesi. Bir kabın içerisine 2 tane yumurtayı ekledim. Üzerine 1 çay bardağı süt ilavesi yapıp 2 yemek kaşığı unu ekledim. 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştıracağım. Unun iyice karışması gerekiyor diğer malzemelere. İçinde topaklanma kalmaması lazım. Hazırladığım bu tarifi dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz gün içerisinde dilediğiniz saatte yapıp tüketebilirsiniz. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. İstediğim kıvama geldi. Bu aşamada içerisine 40 gram rendelenmiş kaşar ilave ettim. Siz dilerseniz buzdolabınızda bekleyen kalmış istediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Rendelenmiş kaşar şart değil içerisine. Söylediğim gibi dilediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz evde bulunan. Haşladığım, suyunu süzdüğüm patatesi ekledim. Malzemelere karıştırdım. Gayet yapımı kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif. Lezzeti de benden garanti. Gerçekten çok da lezzetli bir tarif. Malzemeleri karıştırdıktan sonra 3 diş sarımsağı malzemelerin üzerine doğruyorum. Sarımsak bu tarife çok güzel yakışıyor. Patatesle güzel bir lezzet oluyor. Sarımsak ve patates birbirine çok iyi uyum sağlıyor. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Karabiber de zaten patatesin hemen hemen olmazsa olmaz baharatı. İyice karıştırıyorum. Eklediğim malzemeleri yapması kolay olduğu kadar çok da hafif bir lezzet. Yerken zaten içerisinde gördüğünüz yağ kullanmadım. Çok az un ekledim. Bir tepsi içerisine yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıt üzerinde hazırladığım harcı alıyorum. Sizler tepsinin altını yağlayarak da ilave edebilirsiniz. Ben daha kolay olsun, kolaylıkla çıkartayım diye bir yağlı kağıt üzerinde hazırladım. Her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Tepsi içerisindeki malzemeleri 180 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişireceğim.
40 dakika üstü güzel bir şekilde kızaran bu güzel lezzeti sıra geldi fırından çıkarmaya. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu güzel tarifi sizlerle nacizane paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarif oldu. Sizler de yaptığınızda ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı listeli bir şekilde açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Yumuşacık lezzetiyle bir tarifin daha sonuna geldim. Lezzeti kıvamı yerinde bir tarif oldu. Şimdiden hazırlayacaklara tekrar afiyet olsun. Başka bir lezzetle görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.